Tatlar mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere Rus mantısı tarifi vereceğim. Hemen malzeme listesine göz atalım. 1 su bardağı ılık su, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 miktar un. Unun miktarını vermeyeceğim. Her unun kalitesine göre hamura giren un miktarı farklıdır. Şöyle 200-250 gram kadar kıyma, 1 adet soğan ve baharatlarım var. Baharat olarak da karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber kullanacağım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabına öncelikle bir miktar un alalım. Ortasını açalım şöyle. Yumurtayı ilave edelim. Unumuzun kenar kısımlarına şöyle tuzumuzu ilave edelim. Yapımı hem çok pratik, gerçekten çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Mutlaka sizlere de tavsiye ederim. Şöyle yumurtayı biraz karıştıralım. Undan da yavaş yavaş alalım ve suyumuzu da ilave edelim. Çok sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Böyle börek hamurundan biraz daha yumuşak olacak hamurumuz. Şimdi bunu un ilavesiyle yoğuralım. Kıvamını ben size göstereceğim. Hamuru yoğurdum. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz böyle yumuşak, çok yumuşak değil, çok da sert değil, orta sertlikte bir hamur elde ettik. Kapağını kapatıyorum. Bunu kenara alıyorum. 10-15 dakika dinlenecek. Ben kıymayı ayarlayacağım. Kıymayı alalım şöyle. Üzerine doğradığım soğanı ilave ediyorum. Tuz ilave edeceğim. Bir çay kaşığı tuz yeterli. Karabiber. Baharatlarını siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kırmızı toz biber ilave edeceğim. Ve pul biber ilave edeceğim. Bunları güzelce şöyle harmanlıyorum. Hamur dinlendi. Şöyle hamuru bezelere ayıracağım. Büyüklüğünü kendinize göre ayarlarsınız. Ben şu şekilde bezeleri ayıracağım. Bezeleri ayırdığımız hamurları güzelce açacağız. Benim şöyle bir tane yer sofram var. Ben orada açıyorum. Önce un serptim. Şimdi bezemin üzerine de bir miktar un serpeceğim. Ve isterseniz oklava ile isterseniz merdane ile ince olacak şekilde açacağız. Çok kalın yapmayın. Hani bunu genelde böyle biraz kalın yapıyorlar ama ben ince olması taraftarıyım. İnce olunca hem daha güzel pişiyor, yenmesi de kolay oluyor, lezzeti de daha güzel oluyor. Ben size kalınlığını göstereceğim. Hamurumuzu bu şekilde açalım, sonra devam edeceğiz. Hamuru açtım. Şöyle bir çay bardağı yardımıyla yuvarlaklar keseceğim hamurumdan. Şöyle inceliğini size göstermek istiyorum. Bu incelikte olursa hem daha lezzetli olur. Pişmesi de kolay olur. Ağızda yemesi de dağılması da daha kolay olur. Şöyle bu şekilde yuvarlaklar keselim. Hamurumuzdan yuvarlaklar kestik. Şöyle bir tane göstermek istiyorum sizlere. Bir miktar kıyma koyuyoruz. Kıymayı şu şekilde yapalım. Daha sonra şu kısmı suyla ıslayalım ki açılmasın. Şöyle diğer kısmı üzerine getirelim, yapıştıralım. Sonra şu uç kısımlarını şöyle birbirine yapıştıracağız şu şekilde. Mantımız böyle olacak.
Hemen bir tane daha göstereyim. Çok pratik bir mantı. Bu şekilde. Hepsini bu şekilde yapalım. Sonra pişireceğiz bunları. Evet, mantılarımızı hazırladık. Bu arada ben bir tencereyle su koydum ocağa. Pişireceğim şimdi bunları. Bunları bu şekilde isterseniz nofroza atıp dondurabilirsiniz. Daha sonra çıkartıp pişirebilirsiniz. Şimdi bunları ben pişireceğim. Kaynayan suya bir miktar tuz ilave edelim. Şimdi mantıları içerisine atacağım. Normalde bunlar piştikten sonra üzerine karabiber serpip de tüketiliyor. Ben o şekilde pek sevmiyorum. Sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Üzerine de salçalı tereyağlı sos hazırlayıp o şekilde servise sunacağım. Bunları bu şekilde suya attıktan sonra üzerini kapatalım ama kapağını tam kapatmayalım. Taşma olur. Arada da kontrol edelim. Böyle yumuşayana kadar pişirelim. Sonra devam edeceğiz. Mantının sosu için bir miktar tereyağını tavaya aldım, erittim. Şöyle biraz biber salçası koyacağım. Şöyle biraz kavuracağım biber salçasını. Domates sosu da kullanacağım. Domates sosu kullandığım için biber salçası kullanıyorum. Eğer domates sosu kullanmazsanız direkt domates salçası kullanıp hafif sulandırabilirsiniz. Ben sulandırmayı domates sosuyla yapacağım. Şimdi domates sosunu ilave ediyorum. Bu şekilde hazırlanan sos mükemmel oluyor. Eğer sizler denemediyseniz sizler de bu şekilde bir kere denemenizi tavsiye ederim. Zaten bir kere denedikten sonra artık bu şekilde yapacaksınızdır. Şimdi böyle biraz fokurdamaya başlayınca altını kapatacağım. Sonra pişen mantıların üzerine ilave edeceğim. Evet, mantımız pişti. Servis tabağına aldım. Şöyle üzerine biraz sarımsaklı yoğurt koyacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler de deneyin. Üzerine de sosunu koyalım. Hem çok lezzetli bir tarif hem de çok pratik. Gün masalarında, çay saatlerinizde, akşam menülerinde gerçekten çok pratik. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.